Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulullah, meded ya saadet ashabı Resulullah, meded ya meşayihine destur. Mevlana Şahmullah Fazla Hasan Şeyh Muhammed Nazım Hakkani, meded tarikatına as-suhba vel hayru fil cemiyye. Allah'a şükür gene buluştuk burada, bu mübarek yerde. Recep Şerif 3 ayların başlangıcıdır. Mübarek aylar eskiden insanlar 3 ay oldu mu hazırlıklık yaparlardı. Ne gibi hayır yapacaksa, çünkü Allah Azze ve Celle o aylarda daha fazla sevap veriyor diye o aylarda yapmasını isterlerdi insanlar. Yanlış işleri olan insanlar da çoğu zaman, eski zamanda utanma vardı, hürmet vardı, edep vardı. Allah'a karşı, bu aylara karşı edepleri olurdu. İnsanlar kötü huylardan en azından bu 3 aylarda vazgeçerlerdi. Şeyh Efendimiz, Şeyh Nazım Hazretleri de ta şeyhinden şeyhliği icazet verdikten sonra her sene 3 aylar başlangıcında Kıbrıs'a gelirdi. Bu yani 50'li senelerin, yani 40'lı senelerin sonlarında 48-47 senesinde başladı. 3 aylar muhakkak başında gelip bütün bu ayları burada geçirip köyden köye, şehirden şehre Allah'ın bu güzel dinini insanlara hatırlatıp onlarla da bereketleri olsun diye ibadetlerini yaparlardı, toplantı yaparlardı, sohbetler olurdu, zikirler yapardı. Çok güzel geçerdi. Allah'ın hikmeti, o zamanlar halk daha az olduğu halde gene camiler dolardı. Camiler bu kandil günleri, 3 aylarda, Ramazan-ı Şerif'te, teravihlerde dolardı. Şeyh Efendi de insanlara hem İslam'ı anlatır, hem tarikat güzel yol demek. Tarikat Allah'ın yolu demek. Peygamber Efendimiz'e giden yol demek. Onu yüzlerce, binlerce kişi tabi oldu. Ta ki 73 senesinden sonra da bu vazifeyi daha fazla Avrupa'ya da açıldı ondan sonra. Önce sırf Kıbrıs üzerine hizmeti, zaten ama bütün hizmeti dünya, bütün Müslümanlar olarak manevi hizmettir bu. Yani bir yerde gözükse bile evliyadır, 70 yerde de aynı şekilde gözükebilir. O çoğu insan Şeyh Efendi'yi biz burada gördük, bu yerde gördük diye söyleyen çok olur. Onun kerameti, yani sırf
Allah rızası için yapılan hizmetlerdir bunlar. Kendisi Allah'a şükür Hacı anne işte onun camisinde gene bu kadar insan toplanıp onların sayfasına, onların defterine, amel defterine yazılıyor. Gelenlere de gene onların bereketleri oluyor. Allah'a şükür. Şimdi insanlar gelip geçicidir. Bu camiler Allah'ın evidir. Allah kime kısmet etmişse, kime nasip olmuşsa, kim şanslıysa onlar geliyor. Onlara ikram oluyor. Burada bulunmak, ilim meclisinde Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek herkese nasip olmuyor. Nasip olan şanslı insanlardır. Ben fakirim, ben şanslı değilim demesinler. Sen milyonlar, milyarlar Türk lirası değil de dolar olarak da milyar insan kısmet olmadıktan sonra hiçbir faydası yoktur. Onun şansı yoktur. Allah ona kısmet etmemiş. Bütün dünya onun olsa bu yolda olmadıktan sonra, Allah'ı bilmedikten sonra bir faydası yok. Hiçbir kıymeti yok. Allah Azze ve Celle buyuruyor Kur'an'da, Bismillahirrahmanirrahim, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O gün ki ne para fayda eder, ne mülk, ne çoluk çocuk faydası, hiçbir şeyin faydası yok. Fayda nedir? Faydası olan sağlam kalple gelmiş olan. Kıyamet günü kalbi imanla dolmuş olan kalbi sağlamdır. Kalbimiz hastadır. Ameliyat adam değil de onlar bir şey değil. Mühim olan sağlam kalp, imanla dolu olan kalp. Allah'ın zikriyle gelen kalp odur, fayda olur. Ötekiler hiçbir faydası yok. Sana zararından başka yok. Çünkü onların hesabını vereceksin. Zaten imansız gitmiş olan Allah muhafaza, onun hiçbir şansı yok. Ama sen fakirsin ama kalbin Allah zikriyle, imanla dolu olduktan sonra kurtarmışsın. Yani bu insanlar akıllıyız deyip gözü önde görmedikten sonra gözün öndeki iyiliği, nimeti görmedikten sonra akıllı denmez. Hiç akıllı olan öndeki nimeti gören insan, ondan faydalanan insan. Allah bize faydalanın diyor. Alın işte Recep ayı, her bir yaptığınız iyilik 1'e 10'sa normal aylarda Recep'te 1'e 100'dür. 1'e 700'dür.
Ramazan'da bile Allah hesabını ben söylemem kimseye diyor. Hesabı Allah indindedir. Allah bize bu kadar nimetler vermiş. İnsanlar elinin tersiyle itiyor. Ben bunu istemiyorum, şunu istemiyorum. Kabadayılık yapıyor. Kabadayılık yapma. Sen bir karınca kadar bile değilsin Allah'ın azametinin yanında. Allah'ın büyüklüğünün yanında hiçbir şeysin. Kafa tutma. Akıllı ol. Aklını kullan. Zor bir şey istemiyor Allah Azze ve Celle. İnsanlar Allah Azze ve Celle'nin istediğinin 100 katını yapıyorlar. Şeytanlık peşinde koşturup, kötü şeyler peşinde koşturup o kadar emek sarf ediyorlar ki Allah'ın o kolay işini yapmıyorlar. Ondan sonra pişman olurlar. Dünyadaki pişmanlık gene bir nebze telafi edebilirsin. Ama ahiretteki son pişmanlık fayda etmez derler bizim atasözü. Onu da maksat. Şimdi insanlar zannediyor ki son pişmanlık, bizim atasözleri hepsi şey olarak, yani Allah'a şükür manası var, maneviyattan söylüyor. Son pişmanlık dediği kıyamet günündeki pişmanlık artık hiç fayda etmez. Dünyadaki pişmanlık olabilir, fayda etsin. Gene bir cezanı çekersin, şey yaparsın. İmanını kurtardıktan sonra pişmanlık olmaz. Ama son pişmanlık dediği ahiret için. Ahirette başka artık şansın yok. Sana ne annen bakar, ne baban bakar, ne oğlun bakar, ne kızın bakar. Herkes vay halime diyor. Ben kurtarayım kendimi diyor. Bana biraz yardım edin diyor. Ben seni sana yardım edersem benim günahlarım çok. Ben cehenneme gideceğim. Ya ben kurtulmaya bilirim. Onun için yani bu dünyada ne kadar iyilik yapmaya kudretin varsa hiç geri durma. Demek ki ben kurtarırım, ben bunu kabul etmiyorum, bu yoktur. Yok demekten yok olmuyor. Sen yoktan var eden Allah seni gene var edecek. Öldükten sonra gene diriltecek. Sen o vakit iyilik yaptın mı iyiliği bulacaksın. Yapmadın mı pişman olacaksın. Allah bu milletimize de yol göstersin. Hayır yolları göstersin. Nimet verdi Allah Azze ve Celle. Nimeti şükredeceğine daha fazla, bazen şükreder insan nimetten, bazen de azar. Azıp da sonra azınca da Allah Azze ve Celle o ceza verebilir. Verirse bir nimet elden giderse gelmesi zordur. Onun için devamlı Allah'a sığınırız. Allah hidayet versin insanlara. Çünkü dediğimiz gibi binlercesi Şeyh Efendi'yi görmüş, onun sohbetlerinde bulunmuş insanlar çok var, torunları, çocukları. İnşallah onları Şeyh Efendi'nin hürmetine, babaların, analarının hürmetine, onlar da bu kalplerdeki iman
yansın inşallah. İmanlı olsunlar inşallah. Bu memleket mübarek bir yerdir. Sahabelerle dolu, şehitlerle dolu, evliyalarla doludur. Allah onların hürmetine hidayet etsin. Hepimize inşallah doğru yolda olalım inşallah. Allah'ın yolunda, Peygamberin yolunda, cennet yolunda hep beraber inşallah. Ve minallah tevfik. El Fatiha.